Bir gün Behlül Hazretleri elinde bir çubukla oturmuş kumdan evler yapıyor. O sırada da Harun Reşit evinden iniyor ve Behlül görüyor. Diyor ki ya Behlül, elinde bir çubuk, kuma ev çizip duruyorsun. Ne yapıyorsun? Behlül bu evleri çizerek sattığını söylüyor. Nasıl yani? Çizdiğin evi mi satıyorsun? Evet, satıyorum. O sırada da Harun Reşit'in eşi camdan bu olayı dinliyor ve diyor ki Behlül Hazretleri ev satıyorsa mutlaka bir hikmeti vardır. Soruyor. Behlül sattığın ev ne kadar? 1 dirhem ablacım diyor. Ben alıyorum diyor. Olayı izleyen Harun Reşit ulan deli birdi. Bizim hanım da katıldı, 2 oldu, Allah akıl fikir versin diyerek çekip gidiyor. Ertesi gün bir rüya görüyor. Rüyasında cennetler içerisinde bir cennet, saraylar içerisinde bir saray. O kadar göz dolduruyor ki o saray, kendisi bile inanamıyor. Ya cennet, böyle güzel saray olur muymuş cennette diye. Bir bakıyor, kapının önünde tanıdık bir yüz. Behlül Hazretleri içeriye birisini buyur ediyor. Bir bakıyor 1 dirheme evi sattığı eşi. Hemen uyanıyor rüyadan. Anlıyor olayı. Ya meğer bu olay böyle bir şeymiş. Ertesi gün hemen koşa koşa Behlül Hazretleri'nin olduğu yere gidiyor. Bir bakıyor aynı yerde Behlül elinde bir çubukla kumdan ev çizmeye devam ediyor ve soruyor. Behlül bugün de satılık evin var mı? Evet var Harun Reşit. Peki kaçadır Behlül 100.000 altına Harun Reşit. Dün 1 dirheme sattığın evi nasıl olur da bugün 100.000 altın istersin be adam deyince o malı görmeden önceydi der. Bakara suresinde bir ayet geçer, der ki onlar ki gayba iman ederler. Evliliğin büyüsü de tam burada. Yani gayba iman etmekte. Rabbinin hem dünyada vereceği huzur hem de cennetteki vaadine güvenerekten bu dünyada temiz başlama kısmı inan çok önemli ve çok kaybettik bunu. Ondan sonra kırılmış yumurtadan civciv çıkarmaya çalışıyoruz. Çıkmıyor. İnsanlar evlenmeden önce Roma'yı yakarız derler. Evlendikten sonra kombiyi bile yakmazlar. Ama evlenmeden önce ahiretlerimizi cayır cayır yakıyoruz be dostum. Günümüzde evlilik 2 kişinin tek tek değil de bir araya gelerek mutsuz olma sanatına verilen bir isim gibi oldu adeta. Evlilikte bana sorarsanız bu tür sorunların yaşanması bu işe temiz başlamamaktan kaynaklanıyor da olabilir. 2018 yılında 142.488 adet çiftin geçinemeyerek boşandıkları bildiriliyor. Hatta Aydın'ın Karasu ilçesinde 109 çift evlenirken bunun 65'inin tekrar boşandığı bildiriliyor. Bu rakamlardan anlıyoruz ki evliliğe başlamak kadar sürdürebilmek çok önemli bir rol oynuyor. Peki sen bugün evlilik için tercihini neye göre yapıyorsun? İş yerindeki duruşu, yoldaki endamı, parfüm kokusu. Sen olaylara sati bakıyorsun ve bilmiyorsun. Nefsi ve hissi şeylerin sonu hüsrandır. İslam size aşık olmayı haram kılmadı. Bir kişiyi istemeyi, beğenmeyi size yasaklamadı. İslam sizin temizliğinize zarar gelmemesi için seni ve aileni alıp korur. Sizin sevginize rehberlik eder. Ahirette de küçük düşmenizi engeller. Eğer onu bu kadar çok seviyorsan, senin kadar onun da Allah'a hesap vermek zorunda olduğunu bildiğin halde neden onun böyle şüpheli bir ilişkiye girmesinde sakınca görmüyorsun? Yoksa onu bundan kurtaracak kadar sevmiyor musun?